Sevgili hikaye severler, yeni bir hikaye ile daha karşınızdayım. Bugün yine hayatımıza yön vermede bizlere yardımcı olacak bir hikaye anlatacağım. Bu hikayeyi ne zaman dinlesem içim titrer. Umarım sizin de gönlünüze hitap eder. Hazırsanız başlayalım hikayemize. Köyün birinde bir çoban yaşarmış. Yıllar geçmesine rağmen bu çobanın çocuğu olmamış. O da sürüsünü otlatmak için çıktığı yaylanın tepeye en yakın yerine bir elma ağacı diker. Onunla sanki evladıyla ilgileniyormuş gibi ilgilenir. Abdest almak için götürdüğü sudan geriye kalanını onu sulamak için kullanır. Elma ağacının kökleri belki de bu sularla kuvvet bulmuş ve kısa sürede serpilip meyve vermeye başlamış. Çoban o zamanlar henüz genç sayıldığından şöyle bir uzandı mı en güzel meyveyi şıp diye koparıp alırmış. Fakat aradan geçen bunca yıl içinde beli bükülüp boyu kısalmış. Ağacınki ise bir çınar gibi büyüyüp göklere yükselmiş. Ama boyu ne olursa olsun ağaç yine de onun yavrusu değil miydi? Onu bir evlat sevgisiyle okşar, ver yavrum, gönder bakalım bugünkü kısmetini dediği zaman ağaçtan bir elma düşerdi hiç nazlanmadan. Bu durum yıllar boyu bir gün bile aksatmadan böyle devam eder. Çoban bu ağacı 20 yıl önce dikmiş. Sürüsünü otlatmak için her yaylaya çıktığında tepeye yakın bu elma ağacının altında dinlenir ve eğer mevsimi ise onunla konuşarak hadi bakalım evladım bu ihtiyarın elmasını ver artık derdi. Ve ağaçtan bir elma düşerdi en güzelinden en olgunundan. Yaşlı adam sedef katmalı çakısını çıkartarak onu dilimlere ayırır ve küçük bir tas yoğurtla birlikte ekmeğine katık ettikten sonra babasından kalan Kur'an'ını okumaya koyulurdu. Köylüler uzaktan uzağa gözledikleri bu hadiseyi birbirlerine anlatıp yaşlı adamın veli bir zat olduğunu söylerlerdi. Yaşlı adam ağacın altında dinlenip namazını kıldığı bir gün yine elmasını ister ağaçtan. Ancak dallar dolu olmasına rağmen nedense hiçbir şey düşmez. Yaşlı çoban bu isteğini defalarca tekrarlar fakat beklediği şey bir türlü olmaz. Yıllarca evladı gibi baktığı elma ağacı, yavrusu, meyve verdiği günden bu yana ilk defa onu reddediyordu. Bu duruma çok üzülen yaşlı çobanın gözyaşları beyaz sakalını ıslatır. İhtiyar çoban ağacın altından uzaklaşıp kendini koyunların arasına atar. İhtiyar çobanın beli her zamankinden fazla bükülmüş, güçsüz bacakları da vücudunu taşıyamaz olmuştu. Hayvanlarını usulca toplayıp köye doğru yöneldiğinde aşağıdaki caminin minarelerinden yankılanan ezan sesiyle birden irkilir. Sanki çoban yeniden doğmuş gibidir. Unuttuğu bir şeyi hatırlar ve çocuklar gibi sevinerek ağacın yanına koşar. Ona şefkatle sarılırken hıçkırıklarla ağlayarak "Canım benim, güzel evladım, mis kokulum. Şu unutkan ihtiyarı üzmeden önce neden söylemedim bugün Ramazan'ın ilk günü olduğunu" der. Evet sevgili gönül dostları, ne güzel bir hikaye değil mi? İnsanın sevdiği, evladı gibi gördüğü birinden, hele evladından beklediğini bulamaması ne kadar zor değil mi? Çok güzel bir söz var. Dostun attığı gül, gülle gibi gelir diye. Ama ben bugün Ramazan'dan, özellikle de oruçtan bahsetmek istiyorum. Çünkü daha önce hazırladığım Kuyudaki Sır adlı videoda her izlediğimde zevk aldığım güzel bir hikaye ile Ramazan ayının faziletlerini anlatmıştım. İsteyen oradan tekrardan izleyebilir. Burada ise orucun hikmet ve faziletleri hakkında konuşmak istiyorum. Önce orucun tanımıyla başlayalım. Oruç kelimesi sözlükte bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak anlamına gelir. Terim olarak ise oruç tutmaya ehil kişilerin ibadet niyetiyle
fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar yeme, içme ve ailevi münasebetten uzak durmalarını ifade eder. Oruç sadece İslamiyet'te değil, bütün dinlerde vardır. Medine döneminde hicretin 2. yılı Şaban ayında farz kılınmıştır. Allah Celle Celaluhu'yu tanımanın ve ona kulluğun asgari şartı imanın ve İslam'ın şartlarını yerine getirmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde İslam 5 şey üzere kuruludur. Allah'ı birlemek yani tevhid, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hac yapmak buyurmaktadır. Tek başına bu hadis bile orucun farz olduğunu bildirmeye yeter aslında. Kur'an-ı Kerim'de de orucun inananlar için farz olduğu, ey müminler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır ki sakınasınız ayetiyle emredilmiştir. Dolayısıyla özürsüz olarak bozulan bir günlük Ramazan orucunun kaçırılan sevabı bütün seneyi oruçla geçirmekle dahi karşılanamaz. İbadetler insanın Allah'a yakın olmaya liyakat kazanması, cennete ve ebedi saadete ehil hale gelmesi için emredilmiştir. Dolayısıyla ibadetlerde bir kısım dünyevi fayda ve hikmetler görülse bile biz sadece Allah emrettiği için yapmalıyız. Çünkü ibadetler kulun vazifesi, Allah'ın ise hakkıdır. Yani biz herhangi bir menfaat düşüncesiyle değil, yalnız Allah'ın emri olduğu için onun rızasını kazanmak maksadıyla oruç tutmalıyız. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Ramazan orucunu dünya ile ilgili faydalarından ötürü değil de sadece Allah için tutanın geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Aksi takdirde tuttuğumuz oruç sadece bir perhiz olur. Ayrıca bir insanın oruçlu olup olmadığının başkaları tarafından takip edilmesi ve bilinmesi çok zor olduğu için o tamamen Allah'a aittir. Mükafatı da mağfirettir. Bir başka hadiste orucun sevabı Allah'tan başka kimsenin takdir edemeyeceği kadar büyüktür deniliyor. Oruç tutan bir müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul ve amelinin sevabı da çoktur. Nasıl farz bir namaz bir sonraki namaza kadar, cuma bir sonraki cumaya kadar yapılan günahlara kefaret oluyorsa, Ramazan ayı da bir sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur. Oruç ayı olan Ramazan ayı kulun Rabbine iltica ederek günahlarının bağışlanması için hayat yoluna serpiştirilmiş fırsat ve hazinelerle doludur. Kişi Kur'an'ın indirildiği bu ayda Kur'an'ın üzerinde daha fazla düşünme imkanını yakalar. Ramazan'ın getirdiği bereketle günahların kalp ve beyin üzerinde örttüğü perdeyi kaldırmasıyla insan bazı ayetleri daha derinden hisseder ve anlar. Oruç iradeleri merhametle eğitir ve özgürleştirir. İftar cömertliği, ikramı ve paylaşmayı öğretir. Teravih, ibadetin neşe ve coşkusunu bütün topluma yayar. Sahur, hayır ve bereketin ne olduğunu gösterir. Kur'an'la akıllar ve gönüller sonsuzluk yolculuğuna hazırlanır. Verdiğimiz zekat ve fitreler toplumun sosyal yaralarını Ramazan'ın şifalı elleriyle sarar. Mevlana, Yunus Emre, Hoca Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi Anadolu erenleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ilham alarak Ramazan'ı gönül yapma eğitimi ve gönül yıkmama terbiyesi veren bir sevgi ve rahmet ayı olarak değerlendirirler. Ramazan orucu ümitsiz insanların bağışlanma ümitlerini yeşerdikleri bir zaman dilimidir. Ayrıca Ramazan ayı çocuklarımıza dinimizi keyifle öğrenme ve yaşama imkanı veren bir aydır. Sevgili gönül dostları, bu videoda oruç ve Ramazan'ın ne olduğu üzerinde konuştuk. Bir sonraki videoda ise inşallah orucun yararları ve insana neler kazandırdıkları üzerine bir hikaye bulacaksınız. Rabbim hepinize bu ayı hakkıyla idrak etmeyi nasip etsin. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı
Beni desteklemek için abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın, gerçek dostla kalın.